Hiç durup yukarı baktın mı? Yani gerçekten baktın mı? Binaların ötesine, gürültünün ötesine, ta yukarıdaki o uçsuz bucaksız mavi tuvale. Ne görüyorsun? Bulutları görüyorsun. Süzülürler. Şekil değiştirirler. Gökyüzünde hikayeler çizerler. Bazen yumuşak, kabarık pamuk toplarına benzerler. Diğer zamanlarda ise fırtına vaat eden karanlık, dramatik bir ordu gibi toplanırlar. Onları neredeyse her gün görürüz ama gerçekten görüyor muyuz? O kadar yaygınlar ki neredeyse görünmez hale geldiler. Yine de bu yüzen su kütleleri gezegenimizdeki en büyüleyici ve hayati olaylardan biridir. Onlar sessiz hikaye anlatıcıları, hava tahmincileri ve dünyadaki yaşamın büyük tiyatrosunun önemli oyuncularıdır. Hadi birlikte bir yolculuğa çıkalım. Bu tanıdık yabancıları yeniden keşfetmek için bir yolculuk. Bu yolculuk basit bir soruyla başlıyor. Bir bulut gördüğünüzde tam olarak neye bakıyorsunuz? Bir tür göksel köpükte değil. Bir bulut, en temel haliyle, sayısız küçük su damlacığı veya buz kristalinin birleşimidir. O kadar küçük ve o kadar hafiftirler ki, yükselen hava akımlarıyla havada asılı kalabilirler. Tek bir toz zerresini düşünün. O kadar küçük ki zar zor görebiliyorsunuz. Şimdi o zerrenin üzerine yapışmış mikroskobik bir su damlacığı hayal edin. Bunu milyarlarca hatta trilyonlarca ile çarpın. İşte size bir bulut. Bu, nemin büyük, görünür bir birikimi, gökyüzünde yüzen bir rezervuar, uçmaya karar vermiş bir okyanus parçası. Bu basit gerçek, diğer tüm sırlarını açmanın anahtarıdır. Bunun saf ölçeğini düşünün. Tek, masum görünen bir kümülüs bulutu, patlamış mısır gibi, 500 tondan fazla ağırlığa sahip olabilir. Bu, başınızın üzerinde zahmetsizce süzülen yaklaşık 100 filin ağırlığıdır. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu hassas bir dengeleme eylemidir. Güneşle ısınan zeminden yükselen ılık havanın yukarı doğru itişi, o minik damlacıklar üzerindeki yerçekiminin aşağı doğru çekişinden daha güçlüdür. Bu sürekli dans, kuvvetler arasındaki bu görünmez mücadele, bulutları havada tutan şeydir. Bu, kilometrelerce yukarımızda gerçekleşen bir fizik gösterisi. Dünyamızı, havamızı ve ruh halimizi her gün şekillendiren sessiz bir bale. Bu yüzden, bir dahaki sefere gökyüzüne baktığınızda, farklı bir şey denemenizi istiyorum. Sadece beyaz bir şekil görmeyin. Fiziği görün. Ağırlığı görün. Her biri kendi yolculuğunda olan, muhteşem bir şey yaratmak için bir araya gelen trilyonlarca minik damlacığı görün. Yüzlerce ton suyu havada asılı tutan görünmez kuvvetleri görün. Bunlar gökyüzümüzdeki pasif süslemeler değil, bunlar dinamik, güçlü sistemlerdir. Onlar atmosferimizin görünmez mimarlarıdır. Sürekli inşa eden, değiştiren ve gördüğümüz dünyayı yeniden şekillendiren. Bu, bulutlarda yazılan hikayeyi gerçekten anlamanın ilk adımıdır. Peki, bir bulut nasıl oluşur? Bu trilyonlarca su damlacığı nereden gelir? Süreç, şaşırtıcı derecede basit, tıpkı bir tarifi takip etmek gibi. Her şey güneşle başlar. Güneşin enerjisi gezegenimize parlar. Okyanusların yüzeylerini ısıtır. Göllerin yüzeylerini ısıtır. Nehirlerin yüzeylerini ısıtır. Ve hatta topraktaki nemi ısıtır. Ve bitkilerdeki nemi ısıtır. Bu sıcaklık, su moleküllerine havaya gaz olarak kaçmaları için ihtiyaç duydukları enerjiyi verir. Buna su buharı diyoruz. Onu göremezsiniz ama o her yerdedir. Bu ilk bileşen, atmosfere yükselen görünmez nem. Bu, yerden gökyüzüne doğru bir yolculuğun başlangıcıdır. Şimdi ikinci adım, yükselme. Bu görünmez, nem dolu havanın yükselmesi gerekir. Neden mi? Çünkü atmosferde ne kadar yükseğe çıkarsanız, o kadar soğuk olur. Bu yükselme birkaç şekilde gerçekleşebilir. Bazen güneş zemini ısıtır ve tıpkı bir sıcak hava balonu gibi, bir cep sıcak, nemli hava yükselmeye başlar. Buna konveksiyon denir. Diğer zamanlarda, rüzgar bu havayı bir dağın yamacına doğru itebilir. Onu daha yüksek, daha soğuk bir rakıma zorlayabilir. Veya, soğuk ve sıcak hava kütleleri çarpışabilir. Daha sıcak, daha az yoğun hava, daha soğuk havanın üzerine kaymaya zorlanır. Yöntem ne olursa olsun, amaç aynıdır. O nemli havayı, soğuk olan yere çıkarmak. İşte sihrin gerçekleştiği yer burası. Sıcak, nemli hava yükselip soğudukça, o kadar su buharını tutma yeteneğini kaybeder. Soğuk, su buharını tekrar sıvıya dönüşmeye zorlar. Ama tutunacak bir şeye ihtiyacı vardır. Havadan bir damlacık oluşturamaz.
Bu bizi son önemli bileşenimize getiriyor. Bulut yoğunlaşma çekirdekleri. Toz zerrecikleri, polen, okyanus spreyinden gelen tuz veya hatta kirleticiler olabilirler. Su buharı bu minik parçacıklar üzerinde yoğunlaşarak mikroskobik su damlacıklarını oluşturur. Veya buz kristallerini oluşturur. Ve işte oldu. Bulut doğdu. Su buharlaşır, yükselir, soğur ve minik parçacıklar üzerinde yoğunlaşır. Gezegenimizin milyarlarca yıldır mükemmelleştirdiği basit, 3 adımlı bir tarif. Bu, dünyanın su döngüsünün temel bir parçasıdır. Güneş tarafından desteklenen dev bir damıtma sürecidir. Su yüzeyden gökyüzüne yolculuk eder, bir bulut oluşturur. Ve başka bir yere gitmeye hazırlanır, sonunda yağmur olarak yüzeye geri döner veya kar olarak yüzeye geri döner. Böylece döngüyü tamamlar. Gezegenimizdeki yaşamı mümkün kılan sürekli, güzel bir süreçtir. Tüm bulutlar eşit yaratılmamıştır. Tıpkı farklı ağaç veya hayvan türleri olduğu gibi, farklı bulut türleri de vardır. Bilim insanları onları iki ana şeye göre sınıflandırır: şekilleri ve yükseklikleri. En yüksekte uçanlardan, troposferin en soğuk kısımlarında yaşayanlardan başlayalım. Bunlar Sirius bulutları. İnce, tüy gibi ve tamamen buz kristallerinden oluşurlar. Genellikle gökyüzüne çizilmiş narin fırça darbeleri veya beyaz saç telleri gibi görünürler. Çok yüksekte oldukları için, genellikle yaklaşan bir hava değişiminin ilk işaretidirler. Kilometrelerce öteden atmosferdeki bir değişimi müjdeleyen sessiz habercilerdir. Biraz daha aşağı indiğimizde, orta seviye bulutları, alto ailesini buluruz. Burada altocumulus ve altostratus ile tanışırız. Altocumulus bulutları genellikle katmanlar veya dalgalar halinde düzenlenmiş beyaz veya grimsi yamalar olarak görünür. İnsanlar bazen onları bir koyun sürüsü veya uskumrunun pulları gibi görünmekle tanımlarlar. Bu da uskumru gökyüzü terimine yol açar. Altostratus bulutları farklıdır. Gökyüzünü kısmen veya tamamen kaplayabilen daha düzgün, grimsi veya mavimsi bir tabaka oluştururlar. Bir altostratus bulutunun içinden güneşi veya ayı görürseniz, genellikle buzlu camdan bakıyormuş gibi görünür. Genellikle birkaç saat içinde yağış getiren daha yakın bir değişikliği işaret ederler. Yere daha yakın olanlar ise alçak seviye bulutlarıdır. Bu aile, stratus ve cumulus bulutlarını içerir. Stratus bulutları, tüm gökyüzünü kaplayabilen gri, özelliksiz katmanlardır ve genellikle çiseleme veya hafif kar getirirler. Sisli bir gün, esasen yer seviyesinde oluşmuş bir stratus bulutudur. Bir de cumulus bulutları vardır. Bunlar gösterinin yıldızlarıdır, çocukken çizdiğimiz bulutlar. Ayrık, kabarık, parlak beyaz bulutlardır, tabanları düz ve tepeleri kubbe şeklindedir. Bunlar klasik güzel hava bulutlarıdır. Yaz gökyüzünde tembelce sürüklenirler. Güçlü yükselen sıcak hava ceplerinin, görünür konveksiyon pufunun sonucudurlar. Ama bazen, mütevazı bir cumulus bulutunun daha büyük hedefleri vardır. Koşullar uygunsa, yeterli nem ve dengesiz hava ile büyüyebilir. Ve büyür. Dikey olarak yükselir, giderek uzar, cumulonimbus bulutuna dönüşür. Bu, tüm bulutların kralıdır. Fırtına bulutu. Yere yakın koyu, tehditkar bir tabanı ve atmosferde yüksekte düz bir örs şekline yayılabilen bir bulut dağıdır. Bunlar gök gürültülü fırtınaları, şiddetli yağmuru, doluyu, güçlü rüzgarları ve hatta hortumları getiren bulutlardır. Doğanın ham enerjisinin muhteşem ve güçlü bir göstergesidirler. Nazik kuzenleriyle aynı basit tariften doğmuşlardır. Bulutlar, sadece güzel şekillerden çok daha fazlasıdır. Gezegenimizin iklim ve hava sistemlerinin motorlarıdır. Yüzeyden su toplayıp bazen binlerce kilometre öteye taşıyarak tatlı suyu tüm dünyaya dağıtırlar. Bir çöl bir okyanusun yanında var olabilir, ancak bulutlar teslimat hizmeti gibi davranır. Denizden suyu alır ve rüzgarlar doğruysa onu yaşam veren yağmur olarak bırakır. Bulutların bu su dağıtımı olmasaydı ekosistemler çok farklı olurdu. Aşırı ıslak bölgeler, kuru bölgeler, çok daha az yaşanabilir toprak. Ayrıca, bulutlar gezegenin büyük sıcaklık düzenleyicileridir. Küresel bir termostat gibi, gündüzleri parlak tepelikleri güneş ışığını geri yansıtır. Bunu gezegensel bir güneşlik gibi düşünün. Geceleri tam tersini yaparlar. Bir battaniye gibi dünyadan yayılan ısıyı hapsederler. Bu soğutma ve ısınma dengesi iklimi düzenler. Tarih boyunca insanlık bulutlara hayran kaldı. Onlarda işaretler ve alametler aradık. Antik kültürler tanrılar ve canavarlar gördü.
Çiftçiler yağmur için gökyüzüne baktı. Denizciler rota için bulut modellerine güvendiler. Sanatçılar, şairler ve hayalperestler ilham aldı. Turner'ın fırtınalı gökyüzü tabloları, çimlerde yatan bir çocuğun bulutları izleyip şekil bulması. Bir dahaki sefere boş bir anınızda yukarı bakın. Sadece yoğunlaşmış su buharı görmüyorsunuz. Güçlü bir hava motoru görüyorsunuz. Küresel su döngüsünün hayati bir parçası. Eski bir ilham kaynağı. Onları tanımlamaya çalışın. Sirius mü? Cumulus mü? Altostratus mu? Adlarını ve hikayelerini bilmek onları dönüştürür. Gökyüzü bir kitap olur. Siz okumayı yeni öğrendiniz. Ve bu dünyayı görmenin harika yeni bir yolu.